Gecenin 3'ü 4'ü uyandın, tavanı seyrediyorsun. Aklına sebepsiz, davetsiz o düşünceler geliyor. İşlerinin, ilişkilerinin, planlarının ne anlamı var diye sorgularken buluyorsun kendini. Ve gecenin o saatinde hepsi birden anlamsız hissettiriyor. Sabah olduğunda unutacaksın, güne başlayacaksın, kahveni içeceksin. Arkadaşlarınla yaptığın sohbetler muhtemelen sana o düşünceleri hatırlatmayacak. Ama o anlarda, gecenin o saatlerinde tavanda bir şeyler görüyorsunuz ve o gördüğünüz görüntüleri görmemezlikten gelmek pek de mümkün olmuyor. İşte bir adam var ve uzun yıllar boyunca gecenin o sessiz ve yalnız saatlerinde tavanda gördüğü düşüncelerini yazarak anlattı. Hatta en ünlü kitaplarından bir tanesinin ismi de o gecelerin özeti niteliğinde. Yalnızca acı veren şeyleri hatırlarız. Çünkü o da farkında gece 3'te, gece 4'te aklına gelen düşüncelerin hiçbiri genelde mutlu anıların değil. Hep yıprandığın, hep acı çektiğin, hep kırıldığın anılarından ibaret. Ve bundan yola çıkarak dedi ki aslında biz acılarımızdan ibaretiz. Kimliğimizi oluşturan şey acılarımızın toplamı, mutluluklarımızın değil. Bu adam 84 yıl yaşadı ve o 84 yılın neredeyse tamamında hayatın anlamsızlığını savundu. Emil Cioran ve biz bu video boyunca onun zihnine girmeye çalışacağız. Ama sizi uyarıyorum, eğer bunu başarabilirsek dünyaya bir süreliğine belki de eskisi gibi bakamayabilirsiniz. Peki bu adam kim? Nereden geldi? Geceleri o tavanda gördüğü düşünceleri neden bu kadar çok yazdı ve neden bu kadar çok hayatın anlamsızlığı üzerine düşünüp durdu? Cioran'ın hikayesi aslında bir cennetle başlıyor ve bu ironiyi anlamak onun felsefesi için önemli. 1911'de Romanya'da Karpatların eteğinde nüfusu birkaç bin olan bir köyde doğdu. Babası Ortodoks papaz, annesi ise ev kadını. Küçük, dindar, kapalı bir topluluk. Cioran hayatı boyunca hep buradaki yaşantısından, buradaki köyden bahsederken hep cennet olarak nitelendirdi. Dağların arasında, doğanın kucağında zamanın yavaş aktığı bir yer. Ve çocukluğunun masumiyeti mekanın huzuruyla iç içe geçiyor. Ama tabii ki de dünya bu cennete çok fazla izin vermiyor. Cioran daha çok küçükken 3-4 yaşlarındayken 1. Dünya Savaşı patlak veriyor ve savaşın gölgesinde büyümek zorunda kalıyor. Savaş bittiğinde ailesi şehre taşınır ve Cioran için bu hayatının kırılma anlarından bir tanesidir. Çünkü şehir hayatı ona bir cehennem gibi gelir. Dünyanın çirkinliğini, insanların birbirine bu kadar yabancı olmasını, hayatın acımasız mekanizmasını ilk defa o şehir hayatında görmeye başlar. 11 yaşındaki bir çocuk için oldukça ağır bir farkındalık ve bu farkındalık da o çocuğu asla bir daha bırakmıyor. Aslında bu cehennem dediği dünya daha bitmemişti. Onun gençlik yıllarında 20'lerinin sonlarına doğru 2. Dünya Savaşı başlıyor. Yani 4 yaşında 1. Dünya Savaşı'nı gördü. 20'li yaşlarında 2. Dünya Savaşı'nı gördü. 2 kez yok olmaya çalışan uygarlıkları gördükten sonra onun insanlığa olan güvenini yitirmesi ya da hayata bu kadar anlamsız gözlerle bakması için gayet makul sebepler oluşmuş oluyor. Cioran'ı karamsar yapan şey tabii ki de sadece savaşlar değil. Bunlar somut olarak ele alabileceğimiz birkaç sebepten ibaret. Bir de içinde çok daha sessiz, çok daha yıkıcı savaşları vardı. Örneğin inanç meselesi. Bir din adamının oğlu olarak doğmuştu ama hayatı boyunca inançlarla hep bir savaşı vardı. Daha doğrusu inanmak isteyip inanamadı. Ve bunun da acısından sıkça bahsetti. Tanrı'yı bulmak isteyip bulamamanın Tanrı'yı reddetmekten daha acı ve daha karamsar olduğundan sürekli bahsetti. Bu ateizmden çok farklı bir şey. Ateist Tanrı yok der ve konuyu kapatır. Cioran ise konuyu kapatamayanlardan. Durmaksızın Tanrı'yı aradığını ama onu hiçbir zaman hissedemediğini söyler. Nietzsche Tanrı öldü dediğinde bunu bir özgürleşme ilan etti. İnsanüstünün kapısını açtı. Ama Cioran'da böyle bir zafer yok. Onun için Tanrı'yı hissedememek, Tanrı'nın yokluğu bir özgürleşme değil, bir yetimlik. Gözyaşları ve Azizler kitabında bu fikri, bu arayışı metafizik bir çığlık gibi anlatıyor sık sık. Tanrısız her şey hiçliktir. Peki ya Tanrı'yla? Yüce bir hiçlik diyor mesela. Ve bunlar yetmezmiş gibi bir de 17'lerinde onu bir kriz daha vuruyor, uykusuzluk. Aylarca uyuyamadı. O gecenin karanlığında düşüncelerin durmadan aktığı saatlerde, sabahın 4'ünde bedenin uyanık ama zihnin kaosa sürüklendiği o korkunç saatleri aylarca yaşadı. Cioran'a göre bu yaşadığı uykusuzluk süreci onun hem laneti olduğu hem de lütfu. Lütuf dedi çünkü çektiği uykusuzluk onu düşünmeye zorladı. Herkes uyurken, dünya sessizleşmişken o uyanık kaldı ve o yarı bilinç,
Yarı delilik halinde normalde insanların görmediği şeyleri, görmezden geldiği şeylerle yüzleşmek zorunda kaldı. Ölüm, anlamsızlık, yalnızlık, gündüz bu düşünceleri bastırabilirsin. İş var, insanlar var, hiçbir şey yoksa bile gürültü var. Ama gece 3'te karanlıkta yapayalnızken bunları bastırabileceğin hiçbir şey yok. İşte bu uykusuz geceler onu yazar yapıyor. Romanya'nın sokaklarında aylarca uykusuz dolaştı. Yarı bilinçle, mesleksiz, amaçsız tüm hayatını kendi deyimiyle hiçbir şey yaparak geçirdi ki bu onun isteğiydi. Ve 20-21 yaşlarında Romanya'dayken tüm bu gecelerin bir ürünü olan Ümitsizliğin Doruklarında'yı yazdı ve daha sonrasında da Paris'e gitti bir bursla. Aslında geçici olarak gitmişti ama bir daha hiç dönmedi. Paris'teyken radikal bir karar alıyor. Romancayı bırakıyor. Ana dilini, içinde büyüdüğü, duyduğu, doğduğu, hatta rüya gördüğü dili bırakıyor ve Fransızca yazmaya başlıyor. Garip bir şekilde bu terk ediş onu güçlendirdi. Romanca yazdığı yazılarda öfke ve coşku vardı. Fransızca'da ise keskinlik ve zarafet geldi. Aforizmalarının her biri birer neştere dönüştü. Kısa, keskin, acıtıcı ama cerrahi bir dil. Hayatının geri kalanını Paris'te mütevazi bir çatı katında geçiriyor. Hiçbir üniversiteye ders vermiyor, hiçbir yere bağlı çalışmıyordu bu arada. Bu onun seçimiydi ve bununla da gurur duyuyordu. İşte bu çatı katındayken, bu yalnızlıktayken yalnızca acı veren şeyleri hatırlarızı kaleme almaya başladı. Şimdi o kitabı açalım. Cioran bu kitapta bir felsefe sistemi kurmuyor. Bir tez savunmuyor, aforizmalar yazıyor. Kısa, keskin, birbirinden bağımsız cümleler. Her biri tek başına durup böyle düşünebileceğin kadar güçlü, zaman zaman açık kaç cümle okuyup üstüne düşünceler yapabileceğin kadar keskin aforizmalar. İşte bu biçim aslında onun felsefesinin ta kendisi. Çünkü Cioran'a göre hayatı sistematize edemezsin. Sen bir insansın. Bir dakika mutlusun, bir dakika umutsuzsun. Tutarlı bir sistem bu kadar tutarsız bir varlığı tasvir edemez. Ama aforizma bunu yapabilir. Çünkü bir bütünlük iddiası yok. İşte hayatın tüm anlamı budur demiyor. İşte bu bir an, bu bir his. Al bunu bununla ne yaparsan yap diyor. Bu arada Nietzsche de aforizma yazardı ama aralarında büyük bir fark var. Nietzsche'nin aforizmalarında bir yön var. Güç istenci, üst insan, ebedi dönüş gibi büyük kavramlara doğru ilerliyor. Cioran'ınkilerde ise herhangi bir yön yok, bir pusula yok. Kaybolmuşsun ve o kaybolmuş olmaktan da garip bir haz alıyorsun. Peki bu Pusulasız Orman'daki kitabın başlığı bize ne anlatıyor? Yalnızca acı veren şeyleri hatırlarız. Sadece hafıza üzerindeki bir gözlem değil tabii ki de. Cioran'ın dediğimiz gibi tüm felsefesinin özeti bana göre. Şöyle düşünün, mutlu olduğunuz bir anı hatırlayın. Bir tatil, bir piknik, bir güzel bir akşam yemeği. Bunları hatırlıyorsunuz ama hepsi bir bulanık, hepsi bir eksik. Genel bir güzeldi ya, çok tatlıydı. Hisleri kalmış. Şimdi de acı veren bir an hatırla. Sana söylenmiş kırıcı sözler, yaşadığın bir kayıp, ihanete uğramış inançların, neredeydin, ne giyiyordun, saat kaçtı, sana tam olarak ne söylendi, bütün detaylarıyla aklında. Acı dediğimiz kavram bir büyüteç gibi işliyor. Her detayı büyütüyor, keskinleştiriyor ve hafızamıza kazıyor. Ve Cioran da bunların sonucunda diyor ki, bizi biz yapan şeyler bizim mutluluklarımız değil, bizim acılarımız. Hatırlayabildiğimiz şeyler bizi şekillendiren şeyler ve bizler sadece acılarımızı hatırlıyoruz. O zaman kim olduğumuz, dünyayı nasıl gördüğümüz, ne hissettiğimiz hepsi acılarımızın toplamı. Bu düşünceyi inkar etmek, bu düşünceden rahatsız olmak bizim aslında ilk aklımıza gelen şey. Çünkü biz kendimizi mutlu anılarımızla tanımlamak istiyoruz. Ben pozitif bir insanım, benim çok güzel anılarım var. Evet, bunların hepsi doğru. Cioran da diyor ki kendini kandırıyorsun. Seni asıl inşa eden, geceleri seni uyandıran, yıllar sonra bile midenin kasılmasına sebep olan o yaşadıkların. Ama burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Çünkü burada yanlış anlaşılmaya müsait bir nokta var. Cioran acıyı kutsamıyor. Acı çek ki aydınlan demiyor. Yaptığı şey daha ince, acının bir bilinç oluşturduğunu söylüyor. Acı seni daha iyi bir insan yapmaz ama seni daha uyanık bir insan yapar. Mutlu insanlar dünyayı filtreli görür. Her şey iyi, her şey çok güzel ama acı çeken insan o filtreyi kaybeder ve dünyanın en çıplak halini görür. İşte Cioran da o çıplak hale gerçeklik diyor. Bu farkındalık meselesini anlatırken de sürekli insanlarla hayvanları karşılaştırıyor. Bir hayvan acı çeker ama acı çektiğini bilmez. Oysa bir insan acı çekerken acı çektiğini bilir. İşte bu bilmece, bu bilinç hali insanı hayvandan ayıran bir özellik. Ama aynı zamanda da bu bilinç insanı daha mutsuz kılan bir şey. Hayvan ölümlü olduğunu bilmez. Bu yüzden ölüm korkusu yaşamaz ama insan doğduğu andan itibaren ölümlü olduğunun bilincindedir ve bu korkuyla bütün hayatını yaşar. Bu korku insanların her anını zehirler. Cioran da burada diyor ki aslında
bu korkuların, bu bilincin senin o anlarını zehirlese de derinleştiriyor. Bilerek yaşamak, bilmeden yaşamaktan daha ağır ama daha derin bir hal. Zaten Chiora'nın en sevdiğim yanı tutkulu bir adam olması. Tutkulu bir adamdı bu kadar anlamsızlığın içinde boğulduğu halde. Duyguların, anıların tutkuyla yaşanmasını söylüyordu. Bilinçle yaşamak acı verir ama o bilincin, o acının bir derinliği vardır. Hep böyle mental sağlık konuşmalarında birbirimize destek olurken işte meditasyon yap, pozitif düşün, terapi al diyoruz ya. Bunların hepsi çok değerli ama Chioran farklı bir soruyla yaklaşıyor. Ya acı çözülmesi gereken bir sorun değil de var olmanın yapısal bir parçasıysa diyor. Ya dünyada bir şeyler yanlış olduğu için değil de var olmanın kendisi zaten zor olduğu için acı çekiyorsan. Rahatsız edici bir soru olmasının sebebi sorunun ağırlığı değil de sorunun çözümünün olmaması. Ve insanlık genelde çözümsüz olan sorulara dayanamaz. Sürekli o sorulardan kaçma halinde yaşar hayatını. Yalnızca acı veren şeyleri hatırlarızın teşhisi de bu soruların cevabı niteliğinde. Acı hafızanın efendisi, hafıza kimliğimizin efendisi ve dolayısıyla acılarımız bizim efendilerimiz oluyor. Bununla ya savaşırsın ya da bunu kabul edersin. Chioran bunu kabul etti ve bunu kabul etmek onu yok etmedi. Aksine acıyla savaşmak için harcayacağı enerjiyi acının yanına oturarak besledi ve bugün okuduğumuz kitaplarını, aforizmalarını yazdı. Ama bu kabul hali onu çok daha radikal sonuçlara götürüyor. Acıyla yan yana oturmak, bu sözü söylemek kolay evet ama bunu yaşayabilmek başka bir şey. Eğer acı varoluşsal bir yapının parçasıysa, eğer doğduğun andan itibaren bu acıya mahkumsan, o zaman doğmak bir hediye değil, bir yük. Doğar doğmaz özgürlüğümüzü kaybederiz. Doğmak bizim tercihimiz değildi çünkü. Kimse doğmayı seçmedi. Ve var olmanın bedelini, acıyı, kaygıyı, kayıpları, hissizliği, hastalığı ömür boyu sen ödüyorsun. Hiç talep etmediğin bir fatura ödetiyor hayat sana. Annesi bir gün Chioran'a diyor ki, bu kadar mutsuz olacağını bilseydim seni hiç doğurmazdım. Chioran da diyor ki, ben basit bir kazayım. Beni bu kadar ciddiye almana ne gerek var ki? Tesadüfün ürünüyüm diyor. Annemle babam tanıştığı için ben buradayım. Binlerce ihtimalden bir tanesi farklı gitseydi bugün ben burada olmayacaktım. Ama ben yine de buna rağmen buradayım. Ve burada olduğum için bir amaç, bir misyon, bir anlam bulmam gerektiğini sanıyorum. Sorusu burada başlıyor. Diyor ki neden? Neden bir kazanın anlam taşıması gereksin? Böyle tutkunu bul, amacını keşfet, neden var olduğunu anla. Her kişisel gelişim kitabı, her motivasyon konuşması bize bunlardan bahsediyor değil mi? Ve biz bu mesajı o kadar çok duyuyoruz ki amaçsız hissettiğimiz zamanlarda kendimizde bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Chioran diyor ki, amacın peşinde koşmak acizliktir. Ama bu düşüncenin devamı var. Amacı reddetmiyor çünkü boş vermiş, amacı reddediyor çünkü amacın kendisi bir kafes. Bir amacın olduğunu anladığın anda ve o amaca ulaşamadığın acı çekmeye başlıyorsun. Ulaştığında tatmin olmuyorsun, başka amaçlar peşine düşüyorsun. İşte Schopenhauer'un istenci de tam buydu. Sonsuz bir istek döngüsü. Her hedefin arkasından yeni bir hedef. Doyumun asla gelmediği bir koşu bandı. Nietzsche de bu döngüyü görmüştü. Geleneksel amaçların çöktüğünü fark etmişti. Ama tepkisi Chioran'dan tamamen farklıydı. Nietzsche yıkıntının üzerine yeni bir şey inşa etmek istedi. Üst insan kavramı bu. Değerlerini kendi yaratan, kendi anlamını kendi üreten insan. Nietzsche bir mimardı. Enkazdan bir bina çıkartmak istiyordu. Chioran ise bir mimar değil. Eski tapınak yıkıldı ama belki tapınaksız da yaşanılabilir diyordu. Aynı manzaraya, aynı harabeye bakıyorlardı ama tepkileri birbirlerinden çok farklı. Bu amaçsızlık onun hayatına da yansıdı. Gelen teklifleri reddetti. Çalışmaktan hep uzak durdu. Hiç evlenmedi, hiç çocuğu olmadı. Çünkü hayat anlamsızsa, hayat acıysa, eğer doğmak bir felaketse, bu felaketi bir başkasına dayatmak nasıl savunulabilir? Bu soruyla o söylediği sözlerinin arkasında durdu. Bu arada kendisi öyle soğuk, duygusuz, ciddi bir adam değil. Tam tersine kitapta çarpıcı bir formül ortaya koyuyor. Benim en sevdiğim, en benimsediğim formüllerinden bir tanesi. Diyor ki, duygularını doruklarına kadar yaşa. Seviyorsan aşkı sonuna kadar yaşa. Acı çekiyorsan o acıyı sonuna kadar hisset. Yarım yaşama, ılık yaşama, güvenli limanda yaşama. Bunlar insanlara yakışmaz. Kendinize ait bir bahçeniz olsun diyordu. Oraya ne
ekersen onu biçeceksin ama günün sonunda sana ait bir bahçen olacak. Hayatın anlamsız olması onu yoğun yaşamamak için, onu boş vermek için bir sebep değil. Aksine hayatın anlamsızlığı onu daha tutkulu bir hale getirir diyor. Anlamsız olduğu için her anın bir ağırlığı var. Çünkü o anların bir telafisi yok. İşte Chiyora'nın yazmasının sebebi de bu. Onun için her yazdığı kitap ölüme bir gün daha ara vermek. Onun kendi formülü var. İfade edilebilen her şeyin katlanılabilir bir hale geldiğini savunuyor. Yazdığı her kitap bu yüzden onun için bir yaşama sebebi oluyor. Mutsuzluğumun altında yatan sebepleri söylüyorum ve onlar daha katlanılabilir hale geliyor diyor. İçindeki zehri sayfalarına akıtıyor ve sayfalarda o zehri absorbe ediyordu. Şimdi bir şeyi konuşmak istiyorum. Hayatın anlamsızlığını bu kadar güçlü savunan, acıyı varoluşun merkezi yapan, doğmuş olmayı felaket ilan eden bir adam neden bu kadar yaşadı? Neden yaşamaya devam etti? 84 yıl boyunca 2 dünya savaşı gördü, uykusuzluklarla boğuştu, inancı ve Tanrı'yı bulamadığı için acılar çekti, sürgün yaşadığı yoksulluk çekti ama hiçbir zaman hayatı terk etmedi. Hayat ona evet bak haklısın, burası tam bir cehennem dedirten bir sürü malzeme verdi ama o gitmedi. Bu soru da bizi kaçınılmaz olarak şuraya itiyor. O zaman bu adam nihilist mi? Çünkü birisi hayatın anlamsız olduğunu söylediğinde, doğmuş olmayı felaket ilan ettiğinde refleks olarak biz buna nihilizm diyoruz. Ama bu çok yüzeysel bir okuma olarak kalıyor. Chiyora'nı anlamak ve yanlış anlamak arasında büyük bir fark var. Nihilizm ne diyor? Hiçbir şeyin anlamı yok, hiçbir şeyin değeri yok, hiçbir şey o kadar da önemli değil. Nokta. Nihilizm bir kapı kapatıyor ama Chiyoran o kapıları kapatmıyor. Bir son ilan ediyor. Ve nihilizmin doğal sonucu kayıtsızlık. Eğer hiçbir şeyin anlamı yoksa neden yazasın, neden konuşasın, neden bir kitap çıkarasın? Nihilist tutarlı olsaydı susardı çünkü konuşmanın da bir anlamı yok. Ama Chiyoran susmadı. Hayatı boyunca kitap üstüne kitap yazdı. Her biri hayatın anlamsızlığı üzerine olan ama o anlamsızlığı da anlatmaktan vazgeçmeyen kitaplar. Ve paradoks da tam burada, anlam yok dediğin anda aslında cümlenin kendisi de bir anlam taşımış oluyor. Anlamsızlığı ifade etmek için bile bir anlam türetmek gerekiyor. Chiyoran bunu biliyordu. Aradaki farkı oluşturan şey de bu. Nihilist soğuktur, kayıtsızdır, umurumda değil der. Chiyoran daha çok sıcak, acı veren bir sıcaklıkta ama sıcak. Hayatı aslında o kadar çok umursuyordu ki ondan tiksiniyordu. Ve tiksinti dediğim şey kayıtsızlığın tam tersi. Kayıtsız olduğun şeyden tiksinmezsin, geçersin, görmezsin. Tiksinebildiğin şey seni rahatsız ediyor demektir. Ve rahatsız olan insan da o şeyle ilişki içindedir demek. Bir nihilist neden yaşıyorsun sorusuna omuz silker ama Chiyoran o soruyla kıvranıyordu tüm hayatı boyunca. Her gün yeniden soruyordu. Her kitapta yeniden cevaplayacak kadar yoğun yaşıyordu aslında hayatı. İşte bu da bir nihilistin davranışı değil. Bu anlam arayan ama bulamayan ama aramaktan da vazgeçmeyen tutkulu bir adamın davranışı bana göre. Zaten her ne kadar aşırı kötümser olarak adlandırılsa da kendisini belirli hiçbir felsefi kalıba sokmayan, bunu reddeden, şüpheci ve şedid bir düşünür. Peki aramaya devam ederken onu hayatta tutan şeyler nelerdi? Birincisi intihar meselesi. İntihar meselesine karşı çok kendine has bir yaklaşımı var. Ona göre intihar saçma bir eylem. Ama saçma derken anlamsız değil. Mantıksız bir eylem. Çünkü ona göre intihar gelecekle ilgili değil, geçmişle ilgili. İntihar eden kişi geleceğin kötü olacağından korktuğu için değil, daha çok geçmişin dayanılmaz olduğundan kaçıyor. Ve geçmişten aslında kaçamazsın. Ölsen de geçmişini silemezsin değil mi? İşte mantıksızlık burada başlıyor. Üstelik şöyle de bir gözlemi var. Daha çok iyimserlerin intihar ettiğini söylüyor. İlk duyuşta biraz absürt gelse de mantıklı bir açıklaması var. İyimser insan hayattan çok şey bekler ve beklentileri karşılaşmadığında da düşüşü daha sert olur. Karamsar insan ise hayattan hiçbir şey beklemez. O yüzden hayal kırıklığına da uğramaz. İşte Chiyora'nın yıkılacak bir hayali yoktu. Chiyora'nın karamsarlığı onu korudu. İkinci formülü ise az önce bahsettiğimiz yazmak. İfade edebildiğin her şeyin katlanılabilir olduğunu söylüyor. İçindeki zehri sayfalara akıtıyordu ve sayfalar o zehri daha da hafif, daha da katlanılabilir hale getiriyordu. Üçüncüsü ise müzik. Özellikle Bach. Aklı hayatın anlamı yok derken böyle kulağında Bach'ı duydukça içinde bir şeyler kıpırdıyordu. Adını koyamadığı, sisteme pek sığdıramadığı o hisler, o geçici anlar aslında koca bir ömrünü taşımaya yetti. Peki 84 yıl boyunca açık tutulan kapıdan bize ne kaldı? Chiyora'nı okumak tehlikeli mi? Bazıları öyle diyor. İnsanı karamsarlaştırıyor, insanı çok fazla umutsuzluğa sürüklüyor diyor. Bunları söyleyenlere saygım tabii ki sonsuz ama ben katılmıyorum. Yani gece yarısı o tavana bakıp hissettiğim
hissettiğin boşlukların ya da yaşadığın zorlukların ya da hayatın anlamsız geldiği dönemlerin Cioran'ı okuduğunda sadece sana ait olmadığını hissetmek, başka birinin de aslında senin sadece belki de birkaç senedir hissettiğin şeyleri bütün hayatı boyunca hissettiğini görmek, bunu keşfedebilmek ve onu da cesurca yazılarına döktüğünü görmek beni biraz daha rahatlatıyor. Cioran mesela çocukluğundan beri mutsuz biri ve bunu hiçbir zaman saklamamış. Evet, mutsuzum ve bu mutsuzluk benim bakış açım, benim merceğim demiş. Ve o mercekle gördüklerini, acının bilinci oluşturduğunu, amaçsızlığın bir özgürlük olabileceğini, ifade edebildiğin her şeyin katlanılabilir olduğunu söyleyen bir insan bana aslında çok da karamsar gelmiyor. Daha çok böyle karanlıkta yaşamayı öğrenmiş ve o karanlığa tutabileceği el fenerini bulmuş ve orada gördüklerini yazıya dökmüş ya da bir şekilde orada gördükleriyle nasıl baş edebileceğini çözmüş bir insan gibi geliyor. Belki de bize ya da bana verdiği en büyük hediyesi bu. İzin vermek, mutsuzluğa izin vermek, karamsarlığa izin vermek, her şeyin bir anlamı olması gerekmediğine izin vermek. Kötü hislerin de var olduğunu, onların da gerçek olduğunu ve onları inkar etmenin hiçbir insanı iyileştirmeyeceğini göstermesi bize en büyük hediyesi. 1935'te Paris'te ölüyor ve Alzheimer hastalığından ölüyor. Hayatını düşünceye ve yazmaya adamış bir adam düşünce yetisini kaybediyor. Alzheimer her şeyini siliyor. Mutlu anılarını da siliyor, acılarını da. Ve eğer söylediklerinde haklıysa, bizler sadece acılarımızla var oluyorsak, acıyla hatırlıyorsak, acıyla bir kimlik kuruyorsak, o zaman hafızasının silinmesi, kimliğinin silinmesi oluyor. Ve ölmeden önce de kendi felsefesinin en büyük kanıtı haline gelmiş oluyor. Acılarını da hatırlamayan adam, dolayısıyla kendi teziyle artık var olmayan bir adam. Doğmamış olmayı hayatı boyunca arzulayan bir adamın ölmeden önce gerçekten kendi felsefesine göre doğmamış olması, doğmamış bir hale gelmesi, bilmiyorum, biraz da benim romantize ettiğim bir kısım olabilir. Ama hayat günün sonunda onu bırakmayı dahi ona bırakmadı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Umarım umutsuzluğunuz ya da mutsuz anlarınız için küçük bir el feneri cebinize koymuşumdur bu videoyla. Yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir de Hype açıldı sanırım. Eğer isterseniz Hype'dan da destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.